Yüzyıllar boyunca hastaneler yoktu. Eczaneler yoktu. Bunun yerine köyden köye dolaşan şifacılar, otlarla ve merhemlerle dolu arabalar vardı. İşte Johnson ailesinin hikayesi böyle bir dünyada başlar. 16. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin liman kenti Bristol'da genç Nathaniel Johnson, ünlü bir eczacının yanında çıraklık yapıyordu. O soylu bir kökenden gelmiyordu. Babası sert bir balıkçı, annesi ise kır çiçeklerinden şifalı merhemler hazırlayan bir ebeydi. Veba 1592'de Bristol'e ulaştığında Nathaniel sahte iksirler satan şarlatanları ve kaçan doktorları gördü. Gerçek bilginin hayat kurtarabileceğini anladı ve onu öğrenmeye yemin etti. Bitkilerin gücünü keşfetti. Tentürler hazırladı, merhemler yaptı, kökleri kaynatıp özlerini çıkardı. Genç yaşında sayısız tedaviyi ezberlemişti. Tüm gözlemlerini, bilge kadınların sözlerini ve kendi keşiflerini Fizik Kabinesi adını verdiği deri bir kitaba kaydetti. Hikayesi burada sona erebilirdi. Ama 1607'de aldığı bir karar her şeyi değiştirdi. Kardeşi Elias'ın peşinden Atlantik'i geçti ve Jamestown'a gitti. Yeni dünyadaki yerleşimciler hastalık, açlık ve savaşla boğuşurken Nathaniel bir anda koloninin tek gerçek şifacısı haline geldi. Yerli halk ona söğüt kabuğunu, altın mührünü ve yeni dünyanın diğer gizli ilaçlarını öğretti. Böylece Johnson ailesinin Amerika'daki tıbbi yolculuğu başlamış oldu. Bu tür tarih yolculuklarını seviyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız Johnson ailesinin nesiller boyunca sürecek tıp serüvenine adım atalım. Nathaniel öğrendiği her yeni bilgiyi fizik kabinesine eklemeye devam etti. Johnson kardeşler ustaca ticaret anlaşmalarıyla güçlendi ve zenginleşti. Yerli kabilelerle takas yaparak hem bitki örtüsünü öğrendiler hem de kürkleri Avrupa ile değiş tokuş ettiler. Nathaniel'in aklında ise daha farklı bir amaç vardı. Kolonistlerin yalnızca tedavi edilmek değil, aynı zamanda güven duymak istediklerini fark etmişti. Nemli iklimlerde bozulmayan, evlerde saklanabilen hazır ilaçlara para ödemeye istekliydiler. İşte bu gözlem, yüzyıllar boyunca yaşayacak bir fikrin ilk kıvılcımını doğurdu. Her hanenin acil durumlar için saklayabileceği küçük bir tıbbi set. Nathaniel ve zeki eşi Margareta, temel şifa malzemeleriyle dolu küçük ahşap kutular hazırlamaya başladı. Bu kutularda yaraları sarmak için bandajlar, sirkeyle hazırlanan basit dezenfektanlar, yanık merhemleri ve çay yapılacak otlar bulunuyordu. Her kutu nemi dışarıda tutmak için bal mumuyla mühürleniyor ve üzerine Johnson armasının işlendiği bir mühür basılıyordu. Armanın merkezinde küçük bir meşe ağacı vardı. Çevresindeki yıldızlar ise bilgelik, şefkat ve cesareti temsil ediyordu. Bu kutulara Nathaniel'in günlüklerinden ilham alarak dolaplar adını verdiler. Her dolap içindeki malzemelerin nasıl kullanılacağını anlatan özenle basılmış bir broşürle birlikte satılıyordu. Denizcilere, yerleşimcilere ve uzak çiftliklere ulaşan bu dolaplar kısa sürede büyük ilgi gördü. Hafifti, dayanıklıydı ve uzun deniz yolculuklarına uygun bir yenilikti. Böylece Johnson ailesi zamanla Cabinet Johnsons olarak tanınmaya başladı. 17. yüzyılın başlarında ticaret büyüyor olsa da yasalar hala sınırlayıcıydı. Elias ve Nathaniel dolaplarını Jamestown'un dışına da satabilmek için Virginia şirketinden izin almaya karar verdi. Uygun tıbbi malzemelerin hem denizcileri koruyacağını hem de salgınları azaltarak şirketin kârını artıracağını savundular. Aylar süren girişimlerin ve etkili hissedarlara sunulan hediyelerin ardından lisans onaylandı. Böylece Johnson dolapları Londra pazarlarında, Boston'da ve Karayip limanlarında görünmeye başladı. Her dolap sadece ilaçlar değil, aynı zamanda hijyen talimatları ve kırık kemiklerin nasıl sabitleneceğine dair çizimler de içeriyordu. Şarlatan tedavilere karşı uyarılar bile bulunuyordu. Johnson mirası çocuklarda büyümeye devam etti. Nathaniel'in 1615 doğumlu oğlu Thomas, babasının merakını miras aldı. Babasının yanında eğitim gördü ve ardından Hollanda'ya giderek bilimsel gelişmeleri takip etti. Leiden'de mikroskobiyi geliştiren öncülerle tanıştı ve hastalıkların görünmez parçacıklarla yayılabileceği düşüncesiyle karşılaştı.
Jamestown'a döndüğünde bu bilginin saklanmaması, yayılması gerektiğini savundu. Meslekten olmayanlar için ilk yardım kitapçıkları yazdı. Yarayı nasıl temizleyeceğini, kanama nasıl durdurulacağını ve enfeksiyonun nasıl önleneceğini anlatan risaleler yayımladı. Bu kitapçıklar Johnson dolaplarının içine yerleştirildi ve halk sağlığı için erken bir adım oldu. Aile hem talihsizlik hem de kararlılıkla yol aldı. Bacon isyanı sırasında dükkanları yakıldı ve hesap defterleri yok oldu. Yine de yeniden inşa ettiler ve erişilebilir tıbbi malzeme sunma kararlılıklarını sürdürdüler. Sonraki nesiller Johnson ailesini diğer zanaatlarla birleştirdi. Kalaycılarla, kutu üreticileriyle ve matbaacılarla evlendiler. James Nehri kıyısında bir atölye kurarak un öğüttüler, odun kestiler ve yağ damıttılar. Bu süreçte çiftliklerinde köleleştirilmiş insanlar çalıştırdılar. Bu, sonraki kuşakların yüzleşmek zorunda kalacağı karanlık bir mirastı. Bir yandan kolonistlere şifa sunarken, diğer yandan başka insanların özgürlüğünden kazanç elde ediyorlardı. Bu çelişki aile tarihinin her döneminde yankılanacaktı. 700'lü yılların başında Johnson ailesi Virginia toplumunun önemli bir parçası haline gelmişti. Dolapları valilik konağından ticaret gemilerine kadar her yerde bulunuyordu. Markaları dürüstlük ve kaliteyle anılıyordu. Ne zaman çiçek hastalığı 1721 yılında koloniyi vurdu, Johnson ailesi cesur bir adım attı. İnek çiçeğiyle yapılan erken aşılamayı savundular. Bu yöntem o dönemde hem tartışmalı hem de tehlikeli görülüyordu. Bazı sömürgeciler onları büyücülükle suçladı. Bazıları ise onları kurtarıcı olarak karşıladı. İlk başarılı aşılama kaydedildiğinde Johnson ailesi hemen kılavuzlar hazırladı ve koloninin dört bir yanına dağıttı. Bu çaba yalnızca hayatları kurtarmakla kalmadı. Onların ortak fayda için risk alan yenilikçiler olarak ününü de güçlendirdi. Amerikan kolonileri 1776'da bağımsızlığını ilan ettiğinde Johnson ailesi ise çoktan geniş bir ağ kurmuştu. Doğu kıyısında atölyeleri, depoları ve malları taşıyan küçük bir filo oluşturmuşlardı. Markaları artık sadece bir bal mumu mührü değil, Charleston'dan New York'a bilinen bir güven simgesiydi. Devrim dönemi hem tehlike hem fırsat getiriyordu. Kıta ordusu tıbbi malzemeye muhtaçtı ve İngiliz ablukası ticareti tehdit ediyordu. Johnson ailesi bir taraf seçmek zorundaydı. Ailenin bazı dalları sadık yanlılarla evlense de çoğu devrimcileri destekledi. Bağımsız bir ülkenin lonca ve tekel sınırlamalarını kaldıracağına inanıyorlardı. Savaş boyunca Johnson ailesi kıta ordusuna dolaplar ve gevşek tıbbi malzemeler sağladı. Doktor Benjamin Rush'la işbirliği yaptılar. Valley Forge'da Johnson vagonları, donma ve enfeksiyon için kullanılan tüy ve balsam dolu kutular taşıdı. Bunun karşılığında kongre ödeme vaadinde bulundu. Savaş aileye ağır bedeller de getirdi. İngiliz baskınları Norfolk'taki depolarını yok etti. Gemilerinden biri 1 yıllık malzemeyle birlikte yakıldı. Yine de bağlı oldukları dava uğruna vazgeçmediler. Savaş sonrası dünya, Johnson ailesi için yeni bir meydan okumaydı. Amerika Birleşik Devletleri büyüyordu ve ihtiyaçlar hızla artıyordu. Aile uzun süre el işçiliğine dayanmıştı. Otlar elde öğütülüyor, keten bandajlar ev tezgahlarında sarılıyor ve kutular teker teker işleniyordu. Fakat genişleyen nüfus artık daha büyük bir üretim gücü gerektiriyordu. İşte bu nedenle aile gözünü sanayi devriminin yeni teknolojilerine çevirdi. 1790'lı yıllarda İngiltere'ye yapılan bir ziyarette Thomas'ın torunu Samuel Johnson, Birmingham'daki ünlü Soho imalathanesini gördü. Burada buhar gücüyle çalışan tezgahları ve bir zanaatkarın elinden çıkamayacak hızda metal parça üreten makineleri izledi. Bu manzara, Johnson ailesinin gelecekte atacağı en büyük adımın başlangıcıydı. Johnson girişiminin geleceğinin artık havaneli başında saatlerce çalışan zanaatkarlarda değil, hızlı ve tutarlı üreten makinelerde olduğuna inanan Samuel, İngiltere'den eve döndü. Ancak bu dönüş kolay olmadı. Aile içinde büyük bir tartışma başladı. Bazı üyeler
el işçiliğinin ortadan kalkmasının soyadlarını ucuzlatacağını düşündü. Yüzyıllık emeğin, kokulu otların, el kesimi kutuların ve elle sarılmış bandajların yerini makinelerin almasına karşı çıktılar. Diğerleri ise endüstriyel yöntemlerin Johnson ailesinin en başından beri taşıdığı hedefe hizmet edeceğini savundu. Daha fazla insana, daha uygun fiyatlı ve daha güvenilir tıbbi malzeme ulaştırma hedefi. Uzun tartışmalardan sonra aile konseyi 1803 yılında kararını verdi. Fredericksburg yakınlarındaki Rappahannock Nehri'nin şelaleleri üzerine su gücüyle çalışan bir fabrika kurulacaktı. Yeni makineler bandaj dokuyacak, rulo pamuk hazırlayacak, kutular için kalay levhalar kusursuz biçimde kesilecekti. Aile büyük bir yatırım yaptı. Özel makineler tasarlamaları için mühendisler tuttu. Ayrıca fabrikada çalışacak, çoğu kırsal bölgelerden gelen kadın ve çocuk işçiler için yurtlar ve evler inşa ettiler. Fabrikanın ilk ayları zorlu geçti. Makinelere alışık olmayan işçiler sık sık kazalar yaşadı. Nehirdeki su seviyeleri değişiyor ve su çarklarını durduruyordu. Yeni kabin modellerinin piyasada nasıl karşılanacağı belirsizdi. Fakat kısa süre içinde faydalar kendini gösterdi. Makineler, el işçiliğinden 10 kat daha hızlı ve çok daha temiz bandajlar üretiyordu. Kalay presleri, birbirine tam oturan ve hava sızdırmayan kutular damgalayabiliyordu. Standartizasyon, her dolabın aynı içerikle hazırlanması demekti. Bu, stoklamayı kolaylaştırdı ve hataları azalttı. Fiyatlar düştü. Böylece Johnson dolapları büyüyen orta sınıf için ulaşılabilir hale geldi. Aile kaliteyi korumak için sıkı bir denetim sistemi kurdu. Her bandaj ve her bitki partisi deneyimli eczacılar tarafından incelendi. Örnekler kilitli bir altın dolapta saklanan referans ürünlerle karşılaştırıldı. Eşleşirse Johnson mührü basılabildi. Ayrıca müşterilerin mektup göndererek geri bildirim verebildiği bir posta programı kurdular. Her şikayet özenle kaydedildi ve her ay aile toplantılarında tartışıldı. O dönemde birçok üretici düşük kaliteli ürün göndermekten çekinmezken Johnson ailesinin bu titizliği güven ve sadakat yarattı. Bu güven ileride karşılaşacakları krizlerde paha biçilmez olacaktı. 19. yüzyıl ilerlerken Johnson ailesi genç ulusla birlikte genişledi. New Orleans'ta Mississippi ticaretine hizmet eden bir depo açtılar. Cincinnati'de batı sınırına tedarik sağlayan bir merkez kurdular. Her karakolda yerel ihtiyaçlara göre dolapları yeniden düzenleyen küçük bir montaj hattı vardı. Yeni ulaşım ağlarıyla birlikte büyümeleri daha da hızlandı. 1825 yılında Erie Kanalı açıldığında Johnson tekneleri büyük göllerden New York limanına dolaplar taşıyordu. Genç Amerika'nın genişleyen yolları boyunca Johnson markası artık her evde tanınan bir isim haline geliyordu. Demiryolları ülkeyi bir ağ gibi sarmaya başladığında Johnson dolapları taşınan ilk yüklerden biri oldu. Hızlı teslimat artık daha taze ürünler ve salgın hastalıklara çok daha çabuk yanıt verebilmek demekti. Dolapların içeriği de bu yeni döneme ayak uydurdu. 1830'lu yıllarda kolera şehirleri vurduğunda Johnson ailesi dolaplara sözlü rehidrasyon tuzları ve temiz suyla nasıl hayatta kalınacağını anlatan talimatlar ekledi. 1840'lı yıllarda Crawford Long ve William Morton eterle acısız tedaviyi tanıttığında küçük eter şişeleri de dolapların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Aile ayrıca turnike kayışları, hafif ahşap ateller ve o dönemde Brezilya'dan gelen doğal kauçuktan yapılan ilk esnek sıvaları ekledi. Bu sıvalar bandajların cilde sıkıca yapışmasını sağladı ve gelecekte yapışkan bandajların doğmasına giden yolu açtı. Yüzyılın ortasına gelindiğinde Johnson ismi taşınabilir tıbbi kitlerle eş anlamlıydı. Batıya giden göçmen kervanları için özel çayır dolapları ürettiler. Yılan ısırığı kitleri, sıtma için kinin, hatta acil amputasyonlar için kompakt cerrahi alet setleri eklediler. Kovboylar ve sınır askerleri için ceplere sığan mini dolaplar hazırladılar. Hastaneler için daha büyük sandıklar üretildi. Bu sandıkların içinde şişeler, bandaj çekmeceleri ve cerrahi aletler için özel bölmeler vardı. Gazetelere verdikleri ilanlar hem geleneği hem yeniliği öne çıkarıyordu. 1852'den kalma bir ilanda şu sözler yer alıyordu. 3 kuşaktır Johnson dolabı, ocağın sessiz nöbetçisidir. Denizde, dağda ya da sınırda. Güvenin adresi dolaptır.
Johnson ailesi, markalaşmanın erken bir biçimini de yarattı. Kırmızı paltolar giyen ve dolapların üzerindeki meşe ağacı amblemini taşıyan seyyar satıcılar tuttular. Bu satıcılar parlak yeşil arabalarla kasabaları dolaşıyor, dolapların nasıl kullanılacağını gösteriyor ve halka anlatımlar yapıyordu. Anatomik çizimler, küçük iskelet modelleri ve uygulamalı eğitimlerle insanlara temel ilk yardımı öğretiyorlardı. Bu yaklaşım, ürünlerin etrafında güçlü bir topluluk duygusu oluşturdu. İnsanlar kendilerini güçlenmiş hissediyor, Johnson ailesi ise sadık müşteriler kazanıyordu. Sanayileşme yeni sorumluluklar da getirdi. Fabrikalar büyüdükçe, dar ve tehlikeli koşullarda çalışan işçi sınıfı daha savunmasız hale geldi. Samuel Johnson'ın kızı Elizabeth Johnson Walker, işçi haklarının ateşli bir savunucusu olarak aileyi harekete geçirdi. Bir şirket hastanesi kurdu. Bölgedeki işçiler için bir okul açtı. Yetişkin eğitimi programları başlattı. Dul ve yetimler için küçük bir yardım fonu oluşturdu. Bu girişimler, ileride büyük şirketlerde standart olacak sosyal refah uygulamalarının ilk örnekleri sayıldı. Aile artık sadece şifalı ürünlerin satıcısı değil, yaşadıkları toplumların koruyucusu ve destekçisi olduğunu da gösteriyordu. Kölelik konusu ülkeyi parçalarken, Johnson ailesinin geçmişte kazanç sağladığı bu düzen, yeni kuşaklar tarafından giderek daha sert biçimde reddediliyordu. Virginia'da yaşayan Johnson'lar, konfederasyon topraklarında kalmışlardı ve mallarının ele geçirilmesi an meselesiydi. Bu yüzden birkaç Johnson kuzeni kuzeye göç ederek Philadelphia'da yeni bir şube kurdu ve birlik saflarında yer aldı. Aile neredeyse parçalanıyordu. Şüphelerin arttığı bir dönemde kuzen Henry Johnson, konfederasyon tarafından birlik askerlerine tıbbi malzeme taşımakla suçlandı. Hapsedildi ve neredeyse idam edilecekti. Birlik birlikleri kasabayı ele geçirdiği anda kurtuldu. Savaş boyunca Johnson dolapları her iki tarafın sahra cerrahları tarafından kullanıldı. Standart bandajlar, antiseptikler ve özellikle Johnson ailesinin geliştirdiği katlanır sedye bir hayat kurtarıcı haline geldi. İki asker tarafından taşınabilen bu hafif sedye, kısa sürede ambulans birliklerinin temel ekipmanı oldu. Aile ayrıca birlik kamplarında hijyeni iyileştirmek için kurulan Amerika Sağlık Komisyonu'nun kuruluşuna destek verdi. Elizabeth Johnson Walker komitede aktif görev aldı ve temizlik, su güvenliği ve kamp sağlığı için yılmadan çalıştı. Hastalığı önlemenin en basit yolu temiz su ve doğru tuvalet sistemiydi. İç savaş sırasında edindikleri bu tecrübeler, toplar çoktan susmuş olsa bile Johnson ailesinin halk sağlığına ve afet yardımlarına bakışını kalıcı olarak şekillendirdi. Savaş sona erdiğinde Johnson adı artık yalnızca Amerika'da değil, Kanada'da, Meksika'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde bile biliniyordu. Çatışma yıkıcıydı ancak teknoloji ve sanayi gücünü hızlandırmıştı. Aile savaşın ardından fabrikalarını ayakta, deneyimlerini ise derinleşmiş olarak buldu. Hangi malzemelerin gerçekten hayat kurtardığını, hangilerinin yalnızca bir teselli olduğunu öğrenmişlerdi. Steril ekipmanın önemini, antiseptiklerin değerini ve büyük bir organizasyonun neler başarabileceğini görmüşlerdi. Savaş sonrası dönemde bu dersleri işlerine aktardılar. Şirket büyüdükçe ürün yelpazesi dolapların çok ötesine geçti. Fabrikalar için ezilme ve yanık yaralanmalarına özel kitler hazırlandı. Demir yolları için lokomotif titreşimlerine dayanacak şekilde paketlenmiş sağlık dolapları tasarlandı. Okullar için çocuk dozlarına uygun rehberli mini dolaplar üretildi. Hatta zengin aileler için pirinç kaplamalı, porselen kavanozlu lüks salon dolapları bile hazırlandı. Her yeni ürün şirketin müşterileri dinleme gücünü yansıtıyordu. Johnson ailesi modern pazarlamayı da erken kabul edenlerden oldu. 19. yüzyılın sonlarında ülkeyi dolaşan sağlık sergilerine sponsor oldular. Bu sergilerde doğru ilk yardım teknikleri anlatılıyor, hijyen dersleri veriliyor ve ailenin geçmişi sergileniyordu. Sihirli fener slaytlarıyla enfeksiyonun nasıl yayıldığı ve temizliğin neden hayati olduğu gösteriliyordu. Sanatçılar, Johnson dolaplarıyla kurtarılan aileleri anlatan duygulu posterler çizdi.
1884 tarihli ünlü bir posterde sınırdaki bir kulübenin verandasında bir anne, oğlunun yılan ısırığını Johnson kitindeki ilaçlarla tedavi ederken görülüyordu. Gordon sarısı bir ışık sahneyi kaplıyor, güven ve umut hissi yaratıyordu. Hayırseverlik de artık Johnson kimliğinin bir parçasıydı. Elizabeth Johnson Walker'ın öncülüğünü sürdürerek aile 1875'te Johnson Vakfı'nı kurdu. Vakıf kırsalda hastaneler inşa etti. Kadınlara hemşirelik eğitimi için burs verdi ve antiseptiklerle aşılar üzerine araştırmaları destekledi. Sarı Humma 1878'de Memphis'i vurduğunda ilk yardıma koşanlardan biri Johnson Vakfı oldu. 1871 Chicago yangınında ve 1906 San Francisco depreminde Johnson vagonları, bandajlar ve ilk yardım talimatlarıyla en erken ulaşan ekipler arasındaydı. Şirket çalışanları bu görevlerde sık sık gönüllü oldu. Bugünün kurumsal gönüllülük programlarının erken bir örneği sayılabilir. Aynı yıllarda Johnson ailesi dünyaya açılmaya başladı. 1880'de Londra'da bir dağıtım ofisi kuruldu. Aileden Alfred Johnson Avrupa yöneticisi olarak atandı. Alfred kısa sürede yerel bağlar kurdu. İngiliz bir aileyle evlendi ve tarifelerden kaçmak için Birmingham'da bir fabrika açtı. Bu fabrika, İngiliz kauçuk malzemelerini kullanarak Johnson markasını Avrupa'da büyüttü. Asya'da şirket, Japon sanayici Iwasaki Yataro ile ortaklık kurdu ve Mitsubishi ile birlikte dolapları yerel olarak üretmeye başladı. Nippon Johnson dolaplarının içindeki talimatlar Japoncaydı. Kutuların içeriği de hem Japon geleneksel tıbbına hem de Batı antiseptiklerine göre uyarlanmıştı. Bu ürünler hacim olarak büyük olmasa da şirketin tek tip bir model dayatmak yerine yerel kültüre saygı gösterme isteğini gösteriyordu. Küresel sosyal yardım faaliyetleri ticaretle sınırlı kalmadı. Alfred Johnson, Victoria dönemi misyoner ruhundan etkilenmişti. Britanya Hindistan'ı ve Afrika'da klinikler finanse etti. Oralarda dağıtılan Johnson dolapları ve broşürler, aşılama ve temiz suyun önemini anlatıyordu. Eleştirmenler, şirketin bu hayırseverliği yeni pazarlar açmak için kullandığını söyledi. Gerçekte fedakarlıkla çıkar iç içeydi ama birçok topluluk uygun fiyatlı ilk yardım malzemelerine bu sayede ulaşabildi. Böylece Johnson markası modern tıp ve iyi niyetle birlikte anılır hale geldi. Sanayi ve zenginlik büyüdükçe ailenin kişisel serveti de arttı. Johnson ailesinin üyeleri Avrupalı malikaneleri andıran büyük evler inşa ettiler. Bunların en ünlüsü Robert Johnson'ın 1892 yılında Pennsylvania tepelerinde yaptırdığı Oakshade konağıydı. 50 odalı bu konakta kütüphaneler, kış bahçeleri ve küçük bir kapalı laboratuvar vardı. Duvarlar dünyanın dört yanından toplanmış tablolar ve ilginç eşyalarla doluydu. Burada bilim insanları, sanatçılar ve sanayiciler bir araya geliyor, pastörizasyondan siyasete uzanan sohbetler yapıyordu. Bu salonlarda kurulan ilişkiler, ailenin sonraki uluslararası pazarlıklarında önemli rol oynayacaktı. Ancak zenginlik kibri ve çatışmayı da beraberinde getirdi. Bazı mirasçılar, ataları kadar çalışkan olmayan, daha çok gösterişli hayat peşinde koşan insanlara dönüştü. Kuzen Charles Johnson, kumar borçlarını kapatmak için şirket hisselerini rehin verdiğinde skandal patladı. Şirket hisseleri ailesini kurtarmak için şişirilmiş fiyatlardan geri alınmak zorunda kaldı. Başka bir skandal, yeni bir antiseptik tozun cilt yanıklarına yol açtığı iddiasıyla çıktı. Soruşturma sonunda sorunun yanlış kullanım ve talimata uyulmamasından kaynaklandığı anlaşıldı. Ama markanın itibarı yara aldı. Rakipler en ufak hatayı büyütmeye hazırdı ve yeni basın düzeni sansasyon peşindeydi. Bu ortam, yönetim kurulunu kalite güvencesi ve halkla ilişkiler için ciddi yatırım yapmaya zorladı. 20. yüzyılın başında yeni bir dönüm noktasına gelindi. Elektrik, içten yanmalı motorlar ve plastik benzeri yeni malzemeler üretimi kökten değiştirecekti. Johnson şirketi eski ahşap ve kalay dolapların yakında demode olacağını fark etti. 1902'de erken termoplastik malzemeleri araştırmak için bir plastik birimi kurdular. 1908'de sert kauçuk kabuklu ilk Johnson dolabını tanıttılar.
Bu yeni dolap su geçirmiyor, dayanıklı kalıyor ve kalıplarda seri üretilebiliyordu. Müşteriler hem şık görünümü hem de teknelerde ve nemli bodrumlarda bile içindekilerin kuru kalmasını sevdi. Dolapların içi de giderek daha sofistike hale geldi. Ağrı için cam morfin ampulleri, bayılma için koklama tuzları ve kıymık çıkarmak için yaylı küçük bir alet eklediler. Yan göze sıkıştırılmış katlanabilir bir lavman seti ve metal kılıf içinde korunan cam termometre de standart oldu. Her parça su geçirmez kartlara basılmış kullanım talimatıyla geliyordu. Şirket ayrıca renk kodlu semptom ve önerilen tedavi tablosu içeren katlanabilir bir rehber kart tasarladı. Bu kart, triyaj karar ağacının erken bir örneğiydi ve zamanla birçok dile çevrildi. 1910'lu yıllara gelindiğinde Johnson markası adeta her yerdeydi. Dolapları evlerde, hastanelerde, gemilerde, trenlerde ve okullarda bulunuyordu. Kırmızı dağıtım kamyonları ve gazetelerdeki ilanlar markayı iyice görünür kıldı. Bir çocuğun kanamasını durduran, bir çiftçinin enfeksiyonunu önleyen, ateşi düşen bir denizcinin hayatını kurtaran dolap hikayeleri ağızdan ağza yayılıyordu. Şirket tıp çevrelerinden ve devletlerden övgüler aldı. Johnson Vakfı, tetanos ve difteri gibi hastalıklar için aşı araştırmalarını finanse etti. Bu tedaviler daha sonra dolaplara da girdi ve ürün satışıyla hayırseverlik arasında karşılıklı besleyen bir döngü oluşturdu. Ama en parlak günlerin ardından çoğu zaman fırtına gelir. 20. yüzyılın ilk 10 yılları savaşlar, krizler ve ideolojik çatışmalarla doluydu. Bu çalkantılar ailenin değerlerini ve kar, vatanseverlikle etik arasındaki dengeyi sert biçimde sınadı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Johnson fabrikaları hızla barıştan savaşa geçti. Saha cerrahi setleri, bandajlar ve antiseptikler için üretim kat kat arttı. Şirket, iyot çubukları, sıkıştırılmış bandajlar ve morfin içeren sigaralar barındıran kompakt siper kitleri geliştirdi. Araştırma bölümü, tek elle takılabilen ve eşit basınç uygulayan yeni bir turnike tasarladı. Bu cihaz, cephe hattında yaralanan sayısız askerin hayatını kurtardı. Johnson temsilcileri, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya ordularının tıp birlikleriyle birlikte çalışarak kit içeriklerini standartlaştırdı. Devletler büyük siparişler verdi. İş hacmi patladı. Ancak siper savaşının dehşeti, görülmemiş yaralar ve hastalıklar doğurdu. Gaz saldırıları, çamur içindeki enfeksiyonlar ve ruhsal çöküşler mevcut antiseptiklerin sınırlarını zorladı. Laboratuvarlar daha güçlü dezenfektanlar ve ağrı kesiciler bulmak için baskı altındaydı. Bu süreçte daha sonra tehlikeli olduğu anlaşılacak bazı kimyasal bileşiklerle denemeler yaptılar. Klor bazlı güçlü bir dezenfektan, bakterileri hızla öldürüyordu ama uzun süreli temas solunum yollarını ve cildi yakıyordu. Sentetik yeni bir ağrı kesici ise morfinden daha etkiliydi. Ancak çok daha güçlü bir bağımlılık yaratıyordu. Savaş yıllarında şirket yönetimi, umutsuz zamanların radikal çözümler gerektirdiğini savundu. Bu yeni maddeler ordulara satıldı. Uzun vadeli etkiler tam anlaşılmadan kullanıma girdi. Gaziler geri döndüğünde yan etkiler ve bağımlılık sorunları ortaya çıktı. Aile, kârın güvenliğin önüne geçip geçmediği sorusuyla yüzleşti. Davalar açıldı. Şirket birçok vakayı sessizce tazmin etti ve sonraki dönemde daha sıkı test süreçleri başlatmak zorunda kaldı. Bir başka kırılma noktası da emek alanındaydı. Savaş patlaması şirketin iş gücü ihtiyacını artırdı. Birçok erkek cepheye gidince fabrikalarda güneyden göç eden kadınlar, göçmenler ve siyah işçiler çalışmaya başladı. Bu insanlara yeni fırsatlar açılsa da çalışma koşulları ağırdı. Kotaları tutturmak için fabrikalar gece gündüz çalıştı. Kimyasallara maruz kalma arttı. Molalar kısaldı. 1917 yılında Philadelphia fabrikasında çıkan bir yangında çoğu kadın olan 14 işçi yaşamını yitirdi. İzni aşmasınlar diye kilitli tutulan bir odada sıkışmışlardı. Bu trajedi büyük bir öfke dalgası ve yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı tarafından soruşturma getirdi. Şirket yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle kusurlu bulundu. Para cezasına çarptırıldı ve fabrikalarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Olay, Johnson ailesinin özenle inşa ettiği hayırsever imajı lekeledi ve fabrikalarda sendikalaşma çabalarını hızlandırdı. Belki de en unutulmaz olanı, bu dönemin Johnson ailesine ve şirketine iyileştirici bir markanın bile kendi içinde çelişkiler ve gölgeler taşıyabileceğini hatırlatmasıydı.
Johnson'ın savaş zamanı faaliyetlerinin bir yönü, sömürge kaynaklarının sömürülmesini içeriyordu. Turniketler için kullanılan kauçuk ve antiseptik bileşenleri üretmek adına şirket, Kongo ve Güneydoğu Asya'daki plantasyonlardan alımlarını artırdı. Bu plantasyonları işleten Belçika ve İngiliz sömürge şirketleri genellikle acımasız koşullar uyguluyordu. Kongo Özgür Devleti'nde kırbaçlamalar, sakat bırakmalar ve zorla çalıştırma raporları yaygındı. Johnson ailesi bu plantasyonları doğrudan yönetmiyordu. Ancak tedarik zincirindeki bu sömürü uygulamalarını bilerek görmezden geldi. Kauçuk ve kinin savaş için vazgeçilmezdi ve şirket, amaç araçları haklı çıkarır düşüncesiyle tedariki sürdürdü. İki savaş arası dönemde ahlaki uzlaşmalar derinleşti. Savaştan sonra Milletler Cemiyeti silah ticaretini ve sömürge istismarını düzenlemeye çalıştı. Johnson'ın lobicileri ham madde kesintisi korkusuyla bu düzenlemelere karşı çıktı. Aynı dönemde şirket, hukuki sınırların kenarlarında dolaşan kimyasal firmalarla ortaklık kurdu. ChemMC adlı bir Alman şirketi üzerinden adrenalin için raf ömrü uzatan bir stabilizatör elde ettiler. Ayrıca barbitüratlar üzerinde yürütülen deneylere katıldılar. Bu sakinleştiriciler ağrı yönetiminde devrim yaratıyordu. Ancak yüksek bağımlılık riski taşıyordu. Johnson, 1920. yıllarda doktorlara ve hastanelere satılan büyük kitlere barbitürat tabletleri eklemeye başladı. Bağımlılıklar ve aşırı dozlar ortaya çıkınca eleştiriler yükseldi. Şirket yalnızca talimat ekledik savunmasını yaptı. 1930'lardaki büyük buhran talebi çökertti. Birçok hane dolapları yenileyemedi ve Johnson fiyat kırma ve ürün küçültme yoluna gitti. Zaman zaman kaliteyi düşürüp minimum içerikli küçük kitler sattılar. Ayrıca sağlık tonikleri ve öksürük şurupları ürettiler. Bunlar çoğu zaman alkol ve şeker karışımlarından ibaretti. Gazeteler bu ürünleri yılan yağı olarak alaya aldı. FTC yanlış reklam nedeniyle soruşturma açtı ve para cezası kesti. Marka güvenilirliğini kaybetmeye başladı. Hisse senetleri düştü. İşten çıkarmalar başladı. Aile içinde ciddi görüş ayrılıkları doğdu. Patrick James Harrison Johnson kaliteye sadık kalmayı savundu. Ancak yeğeni Richard Johnson daha agresif bir stratejiyle kozmetik, kimyasal ve ilaç pazarına girilmesini istedi. 1934'te Richard, hissedar desteğiyle kontrolü ele aldı ve şirketi yeni ve riskli bir döneme soktu. Richard liderliğinde küçük ilaç firmaları satın alındı. Sülfa ilaçları gibi erken antibiyotikler kitlere eklendi ve şirket bilimsel prestij kazandı. Ancak şirketin Ar-Ge uygulamaları giderek etik dışı hale geldi. Bazı deneyler ruh sağlığı kurumlarında ve hapishanelerde hastalara bilgi verilmeden yapıldı. Bu durum sadece Johnson'a özgü değildi. Ancak arşivlerde karanlık bir leke olarak kaldı. Reklam stratejileri de değişti. Madison Avenue ajansları abartılı sağlık iddiaları içeren kampanyalar hazırladı. Bir toniğin moral düzelttiğini ve gençlik enerjisi verdiğini ima eden reklamlar yayımlandı. FDA müdahale edince şirket vaatlerini değiştirmek zorunda kaldı. Uluslararası alanda Johnson tartışmalı ittifaklara yöneldi. Faşist İtalya'da devlet teşvikleriyle fabrika kurdu. Japon Zaibatsu şirketleriyle anlaşmalar yaparak Çin'i işgal eden Japon İmparatorluk ordusuna kit tedarik etti. Aile içinden bazıları bu satışların ahlaki tehlike olduğunu savundu. Ancak çoğunluk pazar zorunluluğu diyerek itirazları bastırdı. Daha karanlık dönemse İkinci Dünya Savaşı'yla geldi. Johnson fabrikaları ABD için savaş kitleri üretmeye başladı. Ancak Avrupa ve Asya'daki yan kuruluşlar daha tartışmalı bir role sürüklendi. Almanya'daki Johnson yan kuruluşu 1941'den sonra Nazi devleti tarafından kamulaştırıldı. Fabrikalar Doğu cephesindeki Alman askerlerine kit üretmeye devam etti. Amerikan merkezin kontrolümüz yoktu savunmasına rağmen şirket tarafsız ülkeler üzerinden hala temettü alıyordu. Eleştirmenler operasyonun tamamen kapatılması gerektiğini söyledi. Asya'da ise Johnson'ın Japon yan kuruluşu Japon İmparatorluk ordusuna mal tedarik etti. Bu kitler Çin'deki vahşetlere katılan birliklerin yanında kullanıldı.
Bu durum şirket kayıtlarında en tartışmalı bölümlerden biri olarak kaldı. Şirket hız kesmedi. Sporcular için soğuk paketli spor dolabı, seyahate uygun kompakt yol kitleri ve hassas ciltler için bebek bakım kitleri art arda piyasaya sürüldü. Çizgi roman karakteri hemşire Nancy, çocuklara yaraları nasıl temizleyeceklerini öğretirken aynı zamanda bakımın normalleşmesini sağladı. Johnson yalnızca bir marka değil, bir rehber haline geliyordu. 1961'de bilim ekibi çığır açan bir yenilik sundu. Yarayı korurken nefes almasını sağlayan özel bir plastik malzeme. Hava derisi bandajları olarak bilinen bu yeni ürün, eczane raflarında parlak kutularıyla dikkat çekti ve kısa sürede kategori lideri oldu. Aynı dönem makas gerektirmeden yırtılabilen yapışkan bant rulosu gibi pratik yenilikler de ev kullanımını kolaylaştırdı. Şirket ilk yardımın ötesine geçerek reçetesiz ilaç pazarına adım attı. Aspirin ve öksürük şurupları yeniden markalaştırıldı ve Johnson adıyla daha geniş kitlelere sunuldu. Gelenekçiler markanın genişlemesinden endişe etse de tüketici araştırmaları Johnson adının güvenle özdeşleştiğini gösteriyordu. Bandaj ya da hap. Johnson demek güven demekti. Aynı dönemde antiseptik gargaralar, el dezenfektanları ve ebeveynlerin vazgeçilmezi olan bebek pudrası piyasaya sürüldü. Bu ürünler Johnson'ın evlerdeki yerini pekiştirdi ve marka günün rutininin bir parçası haline geldi. Perakende ortaklıkları genişletildi. Süpermarketlerde özel raf alanları müzakere edildi. Seyahat temsilcileri mağaza mağaza dolaşarak ürünlerin düzgün sergilendiğinden emin oldu. Şirket televizyon reklamlarına büyük bütçe ayırdı. 1965'teki meşhur jingle, "Johnson bilir, hayatın küçük acılarını uzak tutmanın yolu buradan geçer." Ülkede dilden dile yayıldı. Bu büyüme, sanayi bölümü içinde yeni fırsatlar yarattı. Büyük fabrikalar için modüler ilk yardım istasyonları geliştirildi. OSHA'nın 1971'de yürürlüğe girmesiyle şirket iş yerlerinde güvenlik standartlarının oluşmasına aktif katkı sundu. Kurumsal müşteriler için eğitim programları oluşturuldu ve ambulans hizmetlerine özel dayanıklı kitler üretildi. Johnson artık sahada ve fabrikada hayat kurtaran bir ortak haline gelmişti. 1960'lar ve 70'ler Amerika'da büyük sosyal dönüşümlerin yaşandığı dönemdi. Sivil haklar hareketi, şirketin kendi iç yapısında da değişim talep etti. Afrikalı Amerikalı çalışanlar, eşit ücret, terfi ve güvenli çalışma koşulları istedi. Toplumsal baskı ve resmi incelemelerle birlikte Johnson, olumlu eylem politikalarını uygulamaya koydu. 1972'de rahip Samuel Carter'ın yönetim kuruluna atanması şirket tarihinde bir ilk oldu. Carter, siyahi topluluklarda sağlık eşitsizliklerine dikkat çekerek şehir içi eğitim programlarının kurulmasına öncülük etti. Feminist hareket de etkiliydi. Kadınlar yalnızca bakım sağlayıcı rolüne indirgenmiş reklamlara tepki gösterdi. Johnson bu eleştirilere liderlikte kadınlara daha fazla yer vererek ve reklam kampanyalarını yeniden şekillendirerek yanıt verdi. Böylece şirket yalnızca tıbbi ürünlerin değil, aynı zamanda toplumsal değişimin de bir aktörü haline gelmeye başladı. Ve Johnson adı evlerin duvarlarından ulusal tartışmalara kadar geniş bir yankı uyandırarak modern zamanlara giriş yaptı. Her iki ebeveynin bakım görevlerini paylaştığını gösteren yeni reklam kampanyaları başlatıldı. Şirket, kadın çalışanlar için dahili mentorluk programları kurdu ve genel merkezde kurumsal bir gündüz bakım merkezi açtı. Ayrıca ürün yelpazesi genişletilerek kadın hijyen ürünleri de geliştirildi. Ancak tüketicilerin Johnson adını öncelikle ilk yardımla ilişkilendirmesini bozmak istemedikleri için bu ürünler ayrı bir alt marka altında piyasaya sürüldü. Dahili olarak kadın çalışanlar cam tavanı kırmak için mücadele etti. Bu mücadele karışık sonuçlar doğurdu. 1970'lerin sonlarında yeni bir tartışma alevlendi. Talk bazlı bebek pudrası bazı erken araştırmalarda yumurtalık kanseriyle ilişkilendiriliyordu. Bulgular kesin olmamasına rağmen aktivistler ve bazı sağlık uzmanları Johnson'ın talk kullanımını durdurmasını talep etti. Şirket talk madenlerine ve pudra üretimine büyük yatırım yaptığı için başlangıçta bu endişeleri reddetti.
Araştırmalara fon sağladı ve ürünün zararlı olduğuna dair kanıt bulunamadığını savunarak agresif şekilde pazarlamaya devam etti. Şirket içeride de yönetimsel bir sorunla karşı karşıyaydı. Aile büyüdükçe hissedar sayısı çoğaldı ve mülkiyet parçalandı. Pek çok akraba artık şirket içinde çalışmıyor ve hisselerini sadece finansal bir varlık olarak görüyordu. Kısa vadeli temettü talepleri yöneticilerin uzun vadeli strateji geliştirmesini zorlaştırdı. 1975'te yıllar süren anlaşmazlıkların ardından yönetim kurulu şirketi halka arz etmeyi ve aile kontrolünü korumak için çift sınıflı hisse sistemi kurmayı önerdi. Ancak bazı aile üyeleri miraslarını kaybetme korkusuyla karşı çıktı. Yoğun müzakereler sonunda bir uzlaşı sağlandı. Şirket özel kalacak ancak Johnson Way Vakfı daha fazla hisse ve yönetişim gücü kazanacaktı. Bu, istikrarı korurken bireysel aile üyelerinin etkisini azaltacaktı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında şirket önemli başarılar elde etmiş olsa da çözülmemiş sorunlar birikti. Ürün güvenliği tartışmaları, çevre yükümlülükleri ve aile mirasının modern bir küresel ekonomide ne kadar sürdürülebileceği sorusu yeniden gündeme geldi. Küreselleşme hızlanırken şirketler artık ulusal sınırlarla sınırlı değildi. Dünya çapında tedarik zincirleri kuruluyor ve yeni pazarlar açılıyordu. Japonya, Güney Kore ve Avrupa düşük maliyetli ilk yardım kitleri ve jenerik ilaçlar üretmeye başlamıştı. Büyük çok uluslu şirketler küçük firmaları bünyelerine katıyordu. Bu ortamda Johnson Company stratejik bir karar vermek zorundaydı. Orta ölçekli bağımsız bir marka olarak mı kalacaktı yoksa büyümek için yeni ortaklıklar mı arayacaktı? Yönetim kurulunun başında artık Margaret Johnson Wayne'in yeğeni Thomas Carter Johnson vardı. Harvard'da ekonomi okumuş olan Thomas, birleşme çağında hayatta kalmanın ancak büyük bir oyuncu olmakla mümkün olduğunu savunuyordu. Ona göre Johnson'ın marka gücü, kalite itibarı ve geniş dağıtım ağı daha büyük bir sağlık ve tüketici ürünleri grubunun temeli olabilirdi. Ayrıca Asya, Afrika ve Latin Amerika'da hızla büyüyen pazarlar büyük fırsatlar sunuyordu. 1983'te şirket, hastane ekipmanları ve anestezi cihazlarıyla tanınan İngiliz sağlık grubu Hilco ile gizli görüşmelere başladı. Hilco Avrupa'da güçlüydü ve ABD tüketici pazarına girmek istiyordu. İki şirketin kültürü farklıydı. Hilco halka açık ve veriye dayalıydı. Johnson ise aile geleneğine bağlı, özel yönetilen bir yapıydı. Ancak karşılıklı çıkarlar belirgindi. Johnson, Hilco'nun araştırma laboratuvarlarına ve Avrupa ağına erişmek istiyordu. Hilco ise Johnson'ın Amerikan pazarındaki eşsiz marka sadakatine güveniyordu. Uzun müzakereler sonunda 1985'te Johnson & Sons'la Hilco birleşerek Johnson Healthcare Group'u kurdu. Anlaşma hisse senedi takası şeklinde yapıldı. Johnson ailesi %40 hisseyi korudu. Thomas Carter Johnson başkan yardımcısı oldu. Hilco CEO'su Sir Peter Holland ise grubun başkanı olarak atandı. Birleşme maliyet kesintilerini beraberinde getirdi. Yinelenen yönetsel pozisyonlar kaldırıldı. Bazı fabrikalar kapatıldı, işten çıkarmalar yaşandı. Bu acı verici olsa da yönetim rekabet gücü için zorunlu olduğunu savundu. Ayrıca bu birleşme yaklaşık 300 yıl sonra Johnson ailesinin şirket üzerindeki tek hakimiyetinin sona erdiğini ilan etti. Artık kararlar aile bireylerinden ziyade küresel hissedarlar ve yönetim kurullarınca verilecekti. Şirket, bağımsız aile işletmesinden bir ulus ötesi kuruma dönüşüyordu. 1980'lerin sonu ve 1990'larda Johnson Healthcare Group agresif küresel genişleme stratejisi izledi. Brezilya ve Meksika'da küçük kit üreticilerini satın aldı. Hindistan'da kırsal sağlık kliniklerine yönelik ucuz kitler üretmek için devlet ortaklığı kurdu. Dünya Bankası hibelerinden yararlandı. Çin'de Sağlık Bakanlığı ile Shenzhen'de hem Batı tıbbı kitleri hem de geleneksel Çin tıbbı bileşenleri içeren hibrit kitler üreten bir tesis kuruldu. Teknoloji yatırımları arttı. Elektronik termometreler, otomatik defibrilatörler ve dizüstü çantaları için kompakt ilk yardım kitleri geliştirildi. Hilco'nun Ar-Ge laboratuvarlarından güç alan Johnson bilim ekibi, hidrokolloid pansumanlar gibi yara bakımında çığır açan yenilikler geliştirdi. İyileşmeyi hızlandırmak için nemli bir iyileşme ortamı yaratan modern pansumanlar geliştirildi. Basınç yaraları için köpük pedler, enfeksiyon riskini azaltmak için gümüş emdirilmiş pansumanlar piyasaya sürüldü. Bu ürünlerin çoğu önce hastanelerde kullanıma girdi.
Daha sonra sadeleştirilmiş versiyonları tüketici ilk yardım kitlerine uyarlandı. Şirket ayrıca hantal alçıların yerini alan fiberglass ve reçineden üretilmiş hızlı ayarlanan atel ve alçı sistemleri geliştirdi. Bu yenilikler rekabet kızışsa bile Johnson markasını yara bakımında ön saflarda tutmaya devam etti. Ancak küreselleşme yeni etik zorlukları da beraberinde getirdi. 1990'larda araştırmacı gazeteciler Güneydoğu Asya'da Medi Johnson için bileşen üreten bazı tedarikçi fabrikalarda iş gücü suistimallerini ortaya çıkardı. Çoğu genç kadın olan işçiler düşük ücretlerle uzun saatler çalışıyor, yetersiz havalandırılan alanlarda kimyasallara maruz kalıyor ve çoğu zaman koruyucu ekipman olmadan üretim yapıyordu. Şirket önce bu iddiaları reddetti. Ardından tedarik zinciri denetiminde ciddi açıklar olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bağımsız denetimler, tedarikçi davranış kuralları ve sözleşmeye bağlı asgari standartlar sözü verildi. Eleştirmenler benzer taahhütlerin daha önce de verildiğini hatırlatarak şüpheyle yaklaştı. Bu kriz, özellikle maliyet baskılarının yüksek olduğu küresel tedarik zincirlerinde etik uygulamaları gerçekten uygulatmanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Hukuki sorunlar da bitmedi. 1970'lerden beri kaynayan TOG tartışması 2000'lerde yeni bir patlama yaşadı. Davacı avukatlar Amerika Birleşik Devletleri'nde toplu davalar açarak Johnson'ın TOG bazlı bebek pudrasının yumurtalık kanserine yol açtığını öne sürdüler. Bu kez TOG madenlerinde asbest kirliliğine dair kanıtlar daha güçlü görünüyordu. İç yazışmalar, yöneticilerin onlarca yıl önce talkın yerini değiştirmeyi tartıştığını, ancak pazar payı kaybından korktukları için geri adım attıklarını ortaya koydu. Bazı jüri kararlarında mağdurlara yüz milyonlarca doları bulan tazminatlar hükmedildi. Şirket temize gitti. Bazı davaları sessizce uzlaşmayla kapattı. Sonunda 2020'de Kuzey Amerika'da talk bazlı pudra satışını durdurdu ve tamamen mısır nişastasına dayalı formüllere geçti. Buna rağmen skandal, şirketin şeffaflığa ve tüketici güvenliğine ne ölçüde bağlı olduğu konusunda derin soru işaretleri bıraktı. Benzer bir hukuki fırtına, şirketin ağrı kesici ilaçları, cilt üzerinden veren transdermal yamaları etrafında da oluştu. 2000'lerin başında kronik ağrı yönetimi için tanıtılan bu yamalar güçlü opioidler içeriyordu. Doğru kullanıldığında hastaların acısını azaltıyordu. Ancak yanlış uygulandığında ya da yama arızalandığında fazla dozda ilaç salınarak ölümcül aşırı dozlara yol açabildi. Açılan davalarda Medi Johnson, riskleri küçümsemek ve hekimleriyle hastaları yeterince uyarmamakla suçlandı. Şirket, ağır ağrı çeken hastalar için bu yamaların hayati olduğunu savundu. Fakat kamuoyunda şirketin zaman zaman kâra güvenlikten daha fazla öncelik verdiği yönündeki algı güçlendi. Tüm bu aksiliklere rağmen şirket finansal açıdan güçlü kalmayı başardı. Çeşitlendirilmiş portföy, teşhis cihazlarından hastane yataklarına ve tüketici sağlığı ürünlerine uzanan geniş bir gelir tabanı sağlıyordu. Johnson Way Vakfı temettü almaya devam etti ve bu kaynakları küresel sağlık projelerine aktardı. Afrika'da HIV/AIDS ile mücadele kampanyalarına destek verildi. Ebola salgınları sırasında malzeme sevkiyatı finanse edildi. İhmal edilen tropikal hastalıklara yönelik araştırma projeleri desteklendi. Aile mirasının sembolü Oakshade Malikanesi müze olarak korundu ve ilk yardım tarihine dair sergilere sponsor olundu. 21. yüzyılın başında şirket bir kez daha dönüşüm geçirdi. 2005 yılında cerrahi robotlar ve ileri görüntüleme cihazları üreten İsviçre merkezli tıbbi teknoloji grubu Meditech ile birleşti. Yeni oluşum Medi Johnson adıyla yeniden markalandı. Bu birleşme, Johnson adını kurumsal kimliğin içinde daha da seyrelse de şirketin teknolojik kapasitesini büyük ölçüde arttırdı. Ağırlık merkezi giderek basit tüketici ürünlerinden yüksek teknoloji tıbbi çözümlere kaydı. Yönetim kurulları ve başlıca hissedarlar artık Nathaniel Johnson'ın torunlarıyla neredeyse hiç bağlantılı değildi. Johnson Way Vakfı hala önemli bir hisse bloğuna sahipti. Ancak belirleyici kontrol gücünü kaybetmişti. Medi Johnson bugün 80'den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir sağlık holdingi konumunda.
Portföyü hastane robotlarından tanı koyma cihazlarına, ev tipi tansiyon ölçerlerden dijital termometrelere kadar uzanıyor. 2012 yılında yönetim kurulunda görev yapan Son Johnson, Thomas Carter Johnson emekli oldu. Veda konuşmasında fizik kabinesinden Medi Johnson'a uzanan yolu anlattı. Kurtarılan milyonlarca hayattan ve yaratılan sayısız yenilikten gurur duyduğunu dile getirdi. Aynı zamanda işçi sömürüsü, savaş suçlarında dolaylı ortaklık ve ürün güvenliği uyarılarına yavaş tepki verme gibi karanlık sayfaları da kabul etti. Gelecek kuşak liderlere şirketin en değerli varlığının güven olduğunu hatırlattı. Bir kez tüketilen bu sermayenin geri kazanılmasının zor olduğunu vurguladı. Bugün ilk yardım kitleri robotların kontrol ettiği otomatik fabrikalarda monte ediliyor. Medi Johnson'ın cerrahi robotları dünya çapında önde gelen hastanelerde karmaşık operasyonlarda cerrahlara yardım ediyor. Teşhis makineleri New York'tan Nairobi'ye kadar kliniklerde kan tahlilleri ve görüntülemeler yapıyor. Tüketici birimi dijital termometreler, kan şekeri ölçüm cihazları ve ilk yardım uygulamaları sunuyor. Bu uygulamalar akıllı telefon üzerinden adım adım videolarla kullanıcılara acil müdahale konusunda rehberlik ediyor. Pek çok açıdan Nathaniel Johnson'ın tıbbi bilgi ve malzemeleri sıradan insanlara erişilebilir kılma hayali bugüne hiç olmadığı kadar yakın duruyor.